Polen filtresi tasarımında yerinden çıkarttığımız silecek mekanizmasını olduğu gibi takmak bize yakışmaz diyerek dertsiz başımıza nasıl dert açıyoruz gelin bir bakalım. Çeşitli trim parçalarının çıkartılmasını önceki videolarda yaptığımızdan doğruca silecek mekanizmasını şaseye sabitleyen cıvatalarını sökerek dışarı alıyoruz. Silecekte mekanik bir hasarın olmadığı, sadece bu gördüğünüz burçta ufak bir boşluğun olması haricinde ciddi bir hasar gözükmüyor. Kolun çalışma açılarının değişmemesi adına sökmeden önce gerekli sente işaretlemelerini yaparak ayırmaya başlıyorum. Yine kola bağlı aslında çok fazla boşluk olmayan bu sıkı geçme plastik burcun da sökümünü mecburen kırarak yaptım. Böylece geri dönülmez bir yola girdikten sonra işin tahmini bitiş süresini 10 saat daha uzatıyoruz. Gövde üzerinde bulunan bu sekmanı çıkartarak iç kısımdaki dişlilere baktığımızda ise greslerin kuruması haricinde bir sorun gözükmüyor. Motor tarafındaki kolun sent işaretlerinin yapılarak yerinden çıkartılması ile motorun mekanizma üzerinden ayrılmasını da gördüğünüz gibi yaptım. 3 parçaya ayırdığımız silecek mekanizmasının kol gövdesindeki bakım onarımlarıyla devam edecek olursak kapağı tutan vidaları söküp üst kısmını açtığımızda bizleri dairesel hareketi doğrusala çeviren bir sistem karşılıyor. Burada bulunan raylar ile sileceğin ileri geri hareketini sağlayan pistonun da çıkartılmasını yapıyoruz. Tüm parçaların güzelce temizlenmesinden sonra durumlarını sizlere gösterip montajına bakalım. Parçaları uygun şekilde gresleyip yerlerine takarak çalışmasını bu şekilde kontrol ettim. Kapağın contası da zarar gördüğünden sıvı temasını önlemek için gerekli uygulamayı yaparak tekrardan toplamaya geçiyoruz. Diğer parçalarla uğraşırken soluk durumda olan bu gövde ile trim parçalarının gerekli temizlik ve boyama işlemlerini yaparak bunları kurumaya bıraktım. Sonuçları da sizlere kısa bir şekilde gösterdikten sonra bu parçaların da temizlik ve gresleme işlemini yaparak montaja hazır hale getirdim. Parçaları birbirine takıp ve pulları da yerleştirdikten sonra işaretlemeleri dikkat ederek kolu yerine oturtuyoruz. Şimdi ise buraya kadar geldik. Motorun da bir kontrolünü yapmazsak olmaz diyerek bunu da dağıtmaya başladım. Dişli koruma sacını söküp motorun konum bilgileri karışmasın diye gerekli işaretlemeleri yapıp o şekilde parçaları iç kısımdan alıyoruz. Motor kapağını açarak iç kısmına baktığımızda kömürlerin iyi durumda olduğunu görünce bu noktada da parçaların temizlik ve gresleme işlemini yaparak gördüğünüz şekilde hazırladım. Motor toplandıktan sonra mekanizma üzerindeki yerine montajlamasını sente işaretlerine dikkat ederek takıyoruz. Süreci uzatan noktaya gelecek olursak bu kol üzerine takacağımız burcun maalesef sıfır, sadece yurt dışında olduğundan ve güzel ülkemin vatandaşlarının böyle bir hakkı olmadığında çözümü ya çıkma kol olarak ya da benim yaptığım gibi 3D baskı ile çözmek gerekecekti. Araştırmalarım neticesinde birkaç tasarım buldum, lakin bunların sağlamlığı hoşuma gitmediğinden yeni bir tasarım yaparak burç yuvasını hemen hemen boşluksuz şekilde kavrayan bir model oluşturdum. Baskısını aldığım ve epey mukavemetli olan bu parçaların çalışma yüzeyine MOS2 katkılı gres ile uygulama yaparak muğlu üzerine yerleştirip birbirine yapıştırdım. Parçaları alttan sekmanla üstten de kolun montajıyla sağlam aldıktan sonra kol yerinden çıkmasın diye bir daha sökülmeyecekmiş gibi bu başlığı da yapıştırıcı ile doldurarak yerine sıkı bir şekilde taktım. Biz yaptığımız işten eminiz, ancak olur ya gün gelir bozulur, biz burada oluruz ya da olmayız. Mimar Sinan'ın nesline yakışır şekilde tasarımımızın bir yedeğini de silecek mekanizmasının hemen altına yerleştirerek sistemi komple toplamaya geçiyorum. Her şeyin sorunsuz çalıştığını görmek ve parçaların sıfır gibi olması sürecin yorgunluğunu atmamızda bizlere motivasyon kaynağı oluyor.